Şimdi sizlere öyle bir kaçış olayı anlatacağım ki Netflix bunu görse hiç düşünmeden 2 sezonluk dizi yapar abi. Bu olayı Reddit'te ilk gördüğümde o kadar çok şaşırdım ki araştırmaya başladım. Ama araştırdıkça olay bambaşka bir şeye dönüştü. Bu yüzden de videosunu yapmaya karar verdim. Düşünsene, cezaevi müdür yardımcısı bir kadın sabah saatlerinde cezaevinden bir katili alıyor ve ön kapıdan birlikte çıkıp gidiyorlar. Üstelik bu adam ağır suçlardan yargılanan 75 yıl hapis cezası almış tehlikeli bir mahkum. Ve bu iki insan birbirlerine aşık olup birlikte kaçıyorlar. İşte o anda şu soruları sordum kendime. Bu kadın neden böyle bir şey yaptı? Aralarında nasıl bir ilişki vardı? Ne zamandan beri planlıyorlardı bu kaçışı? Gerçekten videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu hikayeden neden 2 sezonluk dizi çıkar dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Vicky White ve Casey White'in kaçış hikayesine hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Bu hikayeyi anlamak için önce şu kadını tanımamız lazım. Vicky White, 56 yaşında. Alabama'da bir hapishanede çalışıyordu. Ama öyle sıradan bir gardiyan falan değil. Cezaevi müdür yardımcısı bu kadın. Yani mahkumların sevkinden güvenliğine kadar her şey onun onayından geçiyor. 17 yıldır aynı yerde çalışıyordu. İşini bilen, kurallara bağlı, disiplinli birisi. Cezaevindeki herkes onu tanıyordu. Kimse onun hakkında kötü bir şey söylemiyor. Emekliliğine az kalmıştı ve kaçıştan sadece bir gün önce resmi olarak emeklilik dilekçesini de vermişti. Yani düşünün, bir kadın 17 yıl boyunca sabıkasız, hatasız, tertemiz çalışıyor ve tam emekli olacakken bir anda cezaevinden bir katili kaçırıyor. Vicky evli değildi, çocuğu da yoktu. Yıllarca yalnız yaşamış ve sade bir hayatı vardı. Etrafındaki çoğu kişi onun içine kapanık biri olduğunu söylüyor. Çok konuşkan birisi değil. Hep işinin başında, sorumluluk sahibi birisi. Ama işte sizin de bildiğiniz gibi hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Tanımayanlar için diğer başrolümüzü de tanıtayım. Casey White. Bu arada akraba değiller, tesadüfen soy isimleri aynı. Bu adam resmen bir suç makinesi. Uyuşturucu, hırsızlık, silahlı soygun, polisten kaçma, polisle çatışma, yani ne ararsanız var. 2 metre civarlarında boylu poslu dev bir adam. Benim çıkarımlarım şöyle: müdür yardımcısını kendisine aşık ettiğine göre çok zeki bir adam olmalı. Kadınların dilinden anlayan, ağzı iyi laf yapan biri bence. İletişim konusunda da çok iyi olduğu aşikar. Ama her şeyin dönüm noktası 2015'te Alabama'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulunuyor. Bıçaklanarak öldürülmüş. Tanık yok, delil yok, hiçbir şey yok. Polis aylarca uğraşmış ama sonuç çıkmamış. Dosya faili meçhul olarak rafa kaldırılıyor. Ta ki 2020'ye kadar. Aradan 5 yıl geçmiş. Casey White durduk yere dosya kapanmışken kadını kendisinin öldürdüğünü itiraf ediyor. Ben öldürdüm diyor. Nedenini kimse bilmiyor. Kimisi vicdan azabı diyor. Kimileri de kaldığı cezaevi şartları çok kötüydü, oradan kurtulmak için söyledi diyor. İtirafının ardından tekrar mahkeme açılıyor ve Casey için idam cezası isteniyor. Ve Casey tekrar mahkemeye çıkarılmak üzere başka bir hapishaneden Lauderdale hapishanesine gönderiliyor. Yani Vicky White'ın çalıştığı yere. Ve işte hikayemiz tam da burada başlıyor. İkili ilk kez burada tanışıyor. Nasıl başladı, kim ilk adım attı, biri diğerine ne söyledi orası bilinmiyor. Ama bir şekilde ikisi arasında iletişim kurulmuş. Vicky görevli olduğu için Casey'nin evraklarıyla, denetimiyle, günlük kontrolleriyle ilgileniyor. Bu süreçte ister istemez bir iletişim oluşuyor. Ama bu iletişim zamanla çok farklı bir şeye dönüşüyor. Bir süre sonra Casey başka bir hapishaneye geri gönderiliyor. Ama işte ilginç olan bu ikili bir şekilde iletişim kurmaya devam ediyorlar. Mektuplaşmaya başlıyorlar. Vicky White ve Casey White 2020'den 2022'ye kadar tam 2 yıl boyunca gizli mektuplaşıyorlar. Tabii bu mektuplaşmalar çok sonradan ortaya çıkıyor. Büyük ihtimalle kadın mektuplaşırken farklı bir isim kullanıyordu. Bu yüzden hiç dikkat çekmemiş olabilir. Kadın zaten hapishanede çalıştığı için yıllardır prosedürü biliyor olmalı. Kayıtlara düşmeden ve dikkat çekmeden normal bir şekilde yıllarca mektuplaşıyorlar. Mektubun satır aralarında da şifreli şeyler yazarak kaçış planını aylarca mektuplaşarak hazırladıkları da çok sonradan yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor. Ayrıca Casey'nin itiraf ettiği cinayet olayı Lauderdale bölgesinde olduğu için her duruşma öncesi mahkemeye çıkartılmak için geçici olarak Vicky'nin çalıştığı hapishaneye getiriliyor. Mahkeme yıllar sürdüğü için Casey ara ara gelip gidiyor anlayacağınız. Bu sayede arada da olsa yüz yüze iletişim kurabiliyorlardı. Planın mimarı kadın başrolümüz. Neredeyse her şeyi o planlıyor adamı kaçırmak için. İlk hazırlık para. Vicky kaçıştan birkaç hafta önce evini satıyor. $90.000 yakın nakit para geçiyor eline. Tüm birikimini de bozduruyor. Etrafındaki insanlara da emekli olduğunda Florida'ya taşınıp oradan ev almak için sattığını söylüyor. Sonra bir araç ayarlıyor.
kaçıştan birkaç gün önce sahte plakalı bir Ford Edge satın alıyor. Aracı şehir dışında bir otoparka bırakıyor. Ha bir de silah ayarlıyor. Cezaevi görevlisi olduğu için yasal olarak silah alma yetkisi var. Ama o bu yetkiyi fazlasıyla kullanıyor. Yanına birden fazla tabanca ve tüfek alıyor. Hepsi yeni, hepsi kayıtlı ama dikkat çekmeyecek şekilde. Üstüne bir de kimlikler, sahte belgeler ve kıyafetler ayarlıyor. Yani Vicky sadece kaçmayı değil, kaçtıktan sonra da izlerini kaybettirmeyi de planlamış. O kadar dikkatli ve planlı bir şekilde yapıyor ki bunları hiç kimse hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Şimdi geldik kaçış gününe. 29 Nisan 2022 sabahı emeklilik evraklarını önceden teslim ettiği için Vicky'nin son iş günü. Onu bile ayarlamış kadın. Yuh artık. Her zamanki gibi geliyor iş yerine. Hiçbir şey yokmuş gibi. Kurtlar Vadisi'ndeki gibi çok rahat, çok profesyonel. Sabah saatlerinde herkese sakin bir şekilde Casey'i psikolojik değerlendirme için adliyeye götüreceğim diyor. Halbuki öyle bir şey yok ama kadın bütün evrakları bile hazırlamış. Hiç kimse sorgulamıyor. Bu tür nakillerde Vicky'nin devreye girmesi de kimseye garip gelmiyor. Vicky mahkumu taşımak için özel zırhlı aracı değil, cezaevine ait devriye aracını kullanıyor ve bunu kimse sorgulamıyor. Kimse neden tek başına gidiyor demiyor. Burası bana çok saçma geldi. Yıllardır orada görev yapan müdür yardımcısı da olsa kadının asla tek başına götürmesine izin verilmemeli. Adamın ne kadar tehlikeli olduğu da belli zaten. Bence burada büyük bir hata var. Kimse adamı kaçıracağını tahmin edemez tabii ama olsun, yine de tek başına götürmesi saçmalık bence. Neyse. Güvenlik kameraları Casey'nin dışarıya çıkarıldığı anı kaydediyor. Casey arka koltuğa biniyor. Vicky sürücü koltuğunda. Araç çalışıyor ve birkaç saniye sonra ön kapıdan ellerini kollarını sallaya sallaya çıkıp gidiyorlar. Daha önceden kadının şehir dışındaki otoparka bıraktığı aracı söylemiştim zaten. İkinci araca geçiyorlar. Telefon kullanmıyorlar. Hangi yollarda kamera olduğunu bildiği için kadın hep ara ve tenha yollardan gidiyor. Nakit paraları var, silahları var, sahte belgeler falan da hazırdı zaten, mis gibi. Tabi bizimkiler iz bırakmadan uzaklaşırken aradan 6 saat geçiyor neredeyse. Cezaevindekiler kadına ulaşamıyorlar hiçbir türlü. Polise haber veriyorlar hemen. FBI devreye giriyor. Tabi bir araştırıyorlar, her şeyi anlıyorlar kısa sürede. Arama emri çıkartılıyor. Bizim meşhur ikili bir anda ülke çapında en çok arananlar listesine giriyor. Haber bültenleri, gazeteler, sosyal medya bir anda bu kaçış olayıyla çalkalanmaya başlıyor. FBI ödül bile koyuyor bunlar için. Vicky için $10.000, Casey için $15.000 ödül konuluyor. Aradan tam 11 gün geçiyor. Bizimkiler hala firar. Indiana'ya kadar gelmişler. Bu sırada bir vatandaş motelin birinin otoparkında duran bir aracı tanıyor. Haberlerde gördüğü aranan araçla eşleştiriyor ve polise ihbarda bulunuyor. Plaka farklı ama araç aynı. Polis aracı takibi alıyor. Bir süre sonra bizimkiler motelden çıkıyor. Araç hareket eder etmez ekipler devreye giriyor ve kovalamaca başlıyor. Kısa bir süre kovalamacadan sonra kaçan çiftin aracı hendeye takılarak birkaç takla atıyor. Hemen polisler etrafı sarıyor tabi. Teslim olun diye bağırmaya başlıyorlar. O sırada araçtan tek bir silah sesi duyuluyor. Vicky White kafasına silah dayayıp ateş etmiş. Yakalandıklarını anladığı için. Adamdan araçtan sağ çıkıp teslim oluyor polislere. Kadın mezara gidiyor. Adam da tekrar hapise dönüyor. Bir daha çıkmamak üzere. Çok kafamı karıştırıyor gerçekten. Yıllarca devlet için çalışan bir memur ne uğruna her şeyini riske attı ki? Nasıl oldu da kadın o suç makinesi olan adama güvenebildi ve sevebildi? Yorumlarınızı çok merak ediyorum gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz bu olay hakkında? Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve şu kardeşinize abone olmayı unutmayın. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.